Didn't sleep much last night. No, not that. These are good words, Şu adama iyi bakın. Mahallenizdeki o yardımsever usta, her sabah selam verdiğimiz kibar komşumuz ya da yolda size yol veren o sakin sürücü Israel Keys de tam olarak böyle biriydi. Ama bu maskenin arkasında FBI'nin bugüne kadar gördüğü en profesyonel cinayet ağını kurmuştu. Hiç görmediği kurbanlar için yıllar öncesinden toprağın altına ölüm kutuları gömen bir adamdan bahsediyoruz. Bugün sistemin tüm açıklarını bilen bir gölgenin, bir hayaletin hikayesini anlatacağım. Israel Keys dosyasını açıyoruz. Back when I was smart, I would do it. I would let them come to me. Babalar, şimdi gelin. Bugün size öyle bir adamı anlatacağım ki hani bazen bir şey izlersin de yok artık bu nasıl yakalanmamış dersin ya. Heh, işte aynısı. Bu adam yıllarca yakalanmadan dolaşmış. Ülkenin dört bir yanında sanki rastgeleymiş gibi cinayetler işlemiş. Kurban profili yok. Bağlantı desen yok. Sağda solda bir iz o da yok. FBI profili falan hak getire. Ama dışarıdan bakınca da normal abi yani. Hani mahallede görsen selam verirsin ya. Vay babam kolay gelsin dersin. Kimsenin aklına gelmez. Şimdi bunun olayı şu. Bu adamın çocukluğu bile ayrı bir garip. 1978'de Utah'da doğuyor. Aile kalabalık. Kardeş isimleri falan zaten kafayı yedirtecek türden. Babası bir ara Mormon misyoneriymiş. Ama sonra toplumdan, devletten, modern hayattan nefret eden bir kafaya giriyor. Anne baba, biz sistemi istemiyoruz kardeşim diyerek çocukları alıyorlar. Ormanın içine elektrik yok, su yok. Tek odalı bir kulübe. Sanki dersin Şire'nin kulübesi. Çocuklardan bazıları çadırda yatıyor babacım. Hava ne olursa olsun. Eğitim desen sözde evde. Ama öyle hani çocuk gelişsin diye değil ha. Daha çok dünya görmesin, bir şey öğrenmesin gibi. Yani çocuklar resmen kabuğunun içinde büyüyor. Sonra bunun üstüne bir de normal Hristiyanlık falan değil. Bildiğin aşırı uç. Farklı renkte insandan nefret duyan, devlet düşmanı bir tarikat kafasına giriyorlar. Ailesinin de bunlara aşıladığı çarpık fikirlerden biri de beyazlar seçilmiş halktır gibi saçma sapan şeyler. Çocuklar küçük yaşta nefreti öğreniyorlar. Düşünsene baba, oyuncağı bırakıp nefret dersi alıyorsun. Böyle bir zemin yani. Şimdi böyle ortamda büyüyen bir çocuğun zaten kafası da karışık olur. İsrail başka bir seviye tabi. Silaha takıntılı, hayvana eziyet var. Hırsızlık desen, çerezlik. Komşuların evine girip silah falan çalıyor. Bunları bir de biriktiriyor. Arada bir ormana iniyor, ben diyor ateşin çocuğuyum, yangın çıkarıyor. Hayvanları sırf zevk için öldürüyor. Hani avladık yedik falan değil ha. Kalbi atan her şeyi avlıyordum diye kendi söylüyor zaten. Bir yerde bir kediyi bağlayıp onu vahşice katlettiği görülüyor. Bu kısım bile tek başına tamam dedirtiyor. Ve bunun en komiği ne biliyor musun? Bu çocuk öyle bir hale geliyor ki nefret söylemini kendilerine hak gören insanlar bile babacım sen biraz fazla mı oldun ne moduna giriyor. Çocuklar ondan uzak duruyor. Yanında tüyleri diken diken olanlar bile var ya. 14 yaşında bir herif 1.80'i geçmiş zaten. Böyle iri bir şey. İnsanlar ürküyor da bundan. Ama burada en önemli nokta şu babalar. Bu adam daha 14'ünde şunu fark ediyor. Benim normal sandığım şeyler diğer insanlara normal gelmiyor. Yani kendi anormalliğinin farkında ve o anda maske takmayı öğreniyor. İnsanların yanında rol yapıyor. Yalnız kaldığında gerçek yüzünü yaşıyor. Çok kritik. Çünkü ileride onu yakalanması zor yapan şeyin temeli burada atılıyor. Adam hem psikopat hem de bunu saklamayı çok erken öğreniyor. Sonra bu ailesiyle de kopuyor tabii. İnancını falan reddediyor. Satanizm falan derken aile kavga ediyor. Bunu evden atıyorlar. Ve kardeşlerine de sakın onunla görüşmeyin. O çok kötü bir çocuk diyorlar. Bu noktadan sonra adam resmen tamam ben kimseye bağlı değilim moduna giriyor.
Ateist oluyor. Ahlak falan desen yok zaten. Kendi kafasında şiddet benim bir parçam diye kabulleniyor. Fren yok, vicdan yok. İlk ciddi saldırısı Oregon taraflarında nehirde arkadaşlarından ayrılan bir genç kızı izliyor. Sonra bıçakla tehdit edip kıyıya çekiyor. Bu kızı bağlayıp istismar ediyoruz bu çocuğu. Öldürmeye niyeti var ama kız bağırıyor, yardım istiyor, konuşuyor. Adam bir anda tereddüt ediyor ve kızı bırakıyor. Şaka gibi kız kurtuluyor ve İsrail ondan sonra yeterince acımasız değildim ben diyor. Bir daha diyor benden kimse kaçamayacak. Yemin ederim diyor. Bu cümle bile başlı başına tüyleri diken diken eder. Sonra bu arkadaş orduya giriyor. ABD ordusu. Piyade, ranger eğitimi falan. Hani dayanıklılık, taktik, silah. Seri katilin DLC'si gibi. Dışarıdan bakınca örnek asker, hatta başarılı. Ama içince karanlığı çıkıyor. Birine seni öldürmek isterdim dediği bile iddia ediliyor. Yurt dışında da istismar saldırısı girişimlerinde falan bulunduğu anlatılıyor. Ama bak adam yine normal görüntüyü koruyor. 2001'de onurlu terhis oluyor. Kağıt üstünde temiz. Ama içinde biriken o karanlık asıl şimdi sokağa çıkıyor. Ve işte burada babalar. Asıl film başlıyor. Adam sivil hayata dönüyor. Washington'da bir bölgede sevgilisiyle yaşamaya başlıyor. Çocuğu oluyor. Dışarıdan bakınca baba olmuş, ev kurmuş, işinde gücünde falan. Tam bir aile adamı. Komşuları kibar, yardımsever, sessiz diyor. Ama adam aynı dönem içinde öldürmeye başladığını itiraf ediyor. 2001'den sonra öldürmeye başladım diyor. Washington'da birkaç kişi, hatta bir çift, isim yok, cansız bedenler yok, bağlantı yok. Adamın olayı zaten bu. Kurban seçimi, fırsat üzerinden. Yaş, cinsiyet, tip fark etmiyor. O anda yalnız mı? Şahit var mı? Güvenlik var mı? Meselesi bu. Ve burada adamın en manyak kısmına geliyoruz. Kill kit olayı. Babalar bu adam ülkenin dört bir yanına cinayet setleri gömüyor. Plastik kova düşünün. İçinde silah var, mühimmat var, para var, kelepçe var, kimyasal var, her şey var. Adam daha cinayet işlemeden bile bazı yerlere kit gömüyor. Yıllar sonra geri dönüp kullanıyor. Böyle bir ön hazırlık seviyesi var. Üstelik hep şu kurala uyuyor. Eve yakın öldürme, aynı yerde iki kere öldürme, farklı eyaletlere geç, yetki karmaşası yarat. Telefon bataryasını çıkarıyor, her şeyi nakitle yapıyor. Uçuyor başka yere, oradan araba kiralıyor, sonra yüzlerce kilometreye sürüyor. Yani sen adamı bir yerde görsen bile o oraya nereden geldi bulamıyorsun. Manyak derecede planlı bir herif. Tam bir psikopat. Bu arada para için bankada soyuyor tabii. Çünkü bu seyahatler kiralık araba, uçak bileti, benzin, bunların hepsini cinayetler için harcıyor. Ama bir yandan da normal iş yapıyor. İnşaat işi. Alaska'ya taşınıyor. Müteahhitlik yapmaya başlıyor. Komşuları çok iyi adam, işini sağlam yapıyor diyor. Evde bunun köpeği de var. Köpeğine rampa falan yapıyor. Babacım düşünsene, köpeğini rampa yapan adam ne kadar kötü olabilir? Aynı adam. Sonra en bilinen olaylara geliyoruz. Vermont'ta Courier çifti. Adam Alaska'dan uçuyor. Araba kiralıyor. 1000 kilometre sürüyor. Gece eve geliyor. Telefon hattını kesiyor. Alarmı bozuyor. Çifti yataktan kaldırıp bağlıyor. Başka bir yere götürüp ikisini de katlediyor. Cansız bedenlerini çöp poşetine koyuyor. Üstüne kimyasallar döküyor. Arabayı başka yere bırakıyor. Geri dönüyor, çift kayboluyor, dosya soğuyor. Yıllar sonra adam itiraf edince anlaşılıyor. Ama cansız bedenler ve olay yeri bile yakılmış. Yani adam geride iz bırakmama işini gerçekten ciddiye almış. Ama en büyük hatası Alaska'da Samantha Coing olayı. Adam burada kuralını bozuyor ve kendi şehrinde kaçırıyor. Kahve standında çalışan genç bir kız maskeyle geliyor. Soygun diye içeri giriyor. Hop kızı kaçırıyor. Evinin arkasındaki kulübeye götürüp katlediyor. Sonra normal hayatına devam ediyor bu psikopat. Hatta çocuğuyla falan tatile gidiyor. Sonra iştah mide bulandırıcı hale geliyor. Bu psikopat fidye almak için katlettiği bedeni yaşıyor gibi gösterip fotoğraf çekiyor. Gazete koyuyor yanına.
bak canlı havası vermeye çalışıyor. Ailesi buna inanıyor. Adama para yatırıyor. Adam kartı alıp eyalet eyalet ATM'den para çekiyor. Ve işte yakalanma kısmı burada başlıyor. FBI bu kartı takip ediyor. ATM'ler, kameralar, adam yine kılık değiştiriyor. Ama bir ATM'de kiralık araba görünüyor. Ford Focus. Bu adamın büyük hatası. Texas'ta polis aracını durduruyor. Arabada kart, telefon, minik kıyafet hepsi çıkıyor. Adam dolandırıcılıktan tutuklanıyor. Sonra Alaska'ya götürülüyor. Ve sonunda Samantha'yı öldürdüğünü itiraf ediyor. Bundan sonra adam sorgularda pazarlık yapmaya başlıyor. Ben konuşurum babacım ama kızımın adının geçmesini, ailemin duymasını istemem. Hızlı idam isterim falan filan diyor. Adam kahve alıyor, pura alıyor, şeker gibi atıştırmalıklar alıyor. Bunların karşılığında da polise bilgi veriyor. Ve en sinir bozucu kısım da şu. Adam konuşurken bile kontrol onda olsun istiyor. Bu benim için eğlence dediği bile var. Tamamen oyun görüyor. FBI toplam kurban sayısını 11 olarak düşünüyor. Çünkü adam hücresinde kendi kanıyla 11 tane kafatası çizmiş. Altına da "We are one" yazmış. Psikopat bu manyak. Ama kimlikleri belli olmayan birçok kurban var. Bazıları bilerek söylenmiyor. Annemi kızımı koruyorum diyor. Ama bence bu da kontrol işinin bir parçası yani. Ve babalar, en film gibi final. Adam mahkemede kaçmaya çalışıyor. Resmen Ted Bundy'den kopya çekmiş gibi. Başaramıyor tabi salak. Sonra da 2 Aralık 2012'de hücresinde hayatına son vermiş şekilde bulunuyor. Nasıl jilet buldu? Nasıl fark edilmedi? Tam bir muamma. Ama adam o kadar güvenlik önlemine rağmen bir şekilde canına kıyıyor. Ve sırlarını da beraberinde götürüyor. Aileler adalet göremiyor. Bazı kurbanlar belki de asla bulunmayacak. Yani babacım, özü şu. Bu adamı efsane yapan şey zeka falan değil. Adamı en tehlikeli tarafı şu. Sıradan görünmeyi çok iyi bilmesi. Ve bunu yıllarca hiç iz bırakmadan, hiçbir profile uymadan yapması. Bu yüzden de 21. yüzyılın en sinsi seri katillerinden biri olarak anılıyor. Benim içimden geçen tek şey de şu. Umarım cehennemde özel bir yerde yanmaya devam ediyordur. Evet babacım. Senin de bu adama karşı bedduaların varsa yorumlarda bekliyorum. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutma. Haydi eyvallah.